Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini yakından takip ederken, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile fiyat artışlarının devam edeceğine dair beklentilerle önemli direnç seviyesine olan 1800 dolar seviyesine doğru bir seyir izlediğini görüyoruz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1795 ve 1805 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1770 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında ons altının enflasyon beklentilerinin yeniden şekillenmesiyle önemli direnç seviyesi olan 1800 dolar seviyesine yaklaşması ve döviz kurunda hafif geri çekilmelerin görülmesi sonrasında gram altında 500 Türk lirasının altını gördü. Bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi hem döviz kurunda hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 500 Türk lirası ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere aşılamanın etkisiyle beraber diğer ülkelerle arasındaki farkı açmasına rağmen son günlerde yaygın hale gelen Delta varyantının etkileri uzmanlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Birliği salgının yeni boyutlara ulaşmaması adına gümrüklerini İngiltere'ye kapatabileceklerini belirtirken, Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,39 ve 1,3925 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3855 ve 1,3820 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya'da Mayıs ayı işsizlik oranı beklentilerin üzerinde %3 olarak gerçekleşirken dünya genelinde yayılmaya başlayan Delta varyantı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini yakından takip ederken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 111 ve 111,70 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,40 ve 108,70 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
to take.